Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir çanta modeli çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen, bir günde örebileceğiniz şöyle hasır görüntülü rafya ipten yapılmış muhteşem bir çanta. Arkadaşlar hemen ipimi göstermek istiyorum. Rafya ip kullandım. Çok kalın değil, çok ince de değil. Maalesef etiketi üzerinde yoktu. Bu şekilde aldım. Toplamda 2 tane bitti. Üçüncüden de bu kadar kaldı. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. Tığ numaram 4 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu çantam silindir. Rafya ipi dışında genelde penye iplerle örülüyor ama ben rafya ile denemek istedim ve rafya ile çok güzel oldu. Videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Şu kenarlarındaki yuvarlakları arkadaşlar çift kat iple örmenizi tavsiye ediyorum. Benimkiler biraz ince oldu ama sizler çift kat iple çalışırsanız gayet güzel olacak. Penye ve rafya dışındaki iplerle önermiyorum çünkü şu şekli aldığında yamulacaktır. Bu şekilde tam silindir durmayacaktır. Şöyle göstermek istiyorum. O yüzden iki ip dışında ipleri tavsiye etmiyorum diyorum ve hemen içinde göstermek istiyorum. Şöyle hemen açıp içinde göstermek istiyorum. İçi gayet geniş. Dediğim gibi şöyle birazcık yumuşak oldu. 2 kat kullansaydım daha hoş olacaktı. İçi gayet geniş. Ben astar eklemedim. Sizler astar dikebilirsiniz. Tuhafiyeden aldığım aparatlarımı ekledim. Şöyle elimde yine tuhafiyeden aldığım bir askı vardı. Metal askı vardı. Direkt hemen rafya ipime zincir çekip aralarından geçirdim ve şu şekilde buraya taktım. Gerçekten ben çok beğenerek ördüm. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum. Arkadaşlar minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz. Abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun devamlılığını, bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben daha önceden parçalarımı ördüm. Bu normal çantamızın parçası. Bu da hemen şöyle kenarına dikeceğimiz parça. Diğerini beraber öreceğiz. Bu parçayı da daha önceden örmemin sebebi arkadaşlar, ipim çok koyu ve nerelere battığımı tam manasıyla göremeyebilirsiniz. O yüzden size daha açık renkte modeli göstereceğim. Sizler istediğiniz ebatlarda yapabileceksiniz. Şöyle bu kullandığım ipi de göstermek istiyorum. Bakın bu ip normal etiketi yoktu üzerinde, bu şekilde aldım. Orta kalınlıkta bir rafya ip. Benim size göstereceğimse daha ince ve açık renkli bir rafya ile göstereceğim. İsterseniz hemen modelin yapımına geçelim. Çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle rafya ipimi alacağım. Model gerçekten çok kolay. Dikkatli izlerseniz 10 dakikada öğreneceğiniz bir model. Evet, öncelikle kullandığım tığ, diğerinde de bunda da 4 milimlik tığ kullanacağım. Zincir çekiyorum. Çift kat olarak öreceğiz. Yani 2, 4, 6, 8 şeklinde ikişer ikişer sayarak 2, 2 diyerek. Ben toplamda 22 tane zincir çekip hemen dönüyorum. 22 zincirimi çektim. Çift kat olarak tekrar ediyorum. Çektik. Bakın şurası benim ön tarafım zincirin. Hemen arkasını çeviriyorum ve arkasında duran şöyle tek ilmekler var. Bakın şu şekilde. Hemen önündekine batıp sık iğne yapıyorum. Bakın hemen önümde duruyor zaten. Gördüğünüz gibi şu kesik çizgiler. Şu şekilde batıyorum ama eğer bu size zor gelirse normal zincirlerin içine de batabilirsiniz. Bunu yapmamızın nedeni burası daha düzgün dursun. Çekilme olmasın diye şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Toplamda
21 tane sık iğnem olması gerekiyor arkadaşlar. Çift zincir çekiyoruz, çift ve katları, ama toplamda ördüğümüzde çift ve artı 1 olması gerekiyor. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Atıyorum 32 çektiniz, sık iğnelerim 31 olacak. O şekilde. Ben bu şekilde tek tek bata bata ilerliyorum arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Son şöyle batıyorum ilmeğime de ve sıramı bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Diğerini 32 tane zincirle kurdum, fakat dediğim gibi şu anda biz inceyle örüyoruz. Diğeri daha kalın olduğu için daha geniş olacaktır. Sizler benim verdiğim ölçülere göre yapabilirsiniz. Birazdan ölçülerini vereceğim. Bir zincir çekiyorum. Bakın, bu sıradan sonra tüm sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Bakın, bir zincir çektim. Hemen dibine değil, onun yanındakine batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım ve geriye geliyorum. Bakın, şu alttaki zincire batıyorum. Trabzanın altındaki zincire. İlk zincire battım. Şöyle, burası birazcık kayıyor. Evet, şöyle ilmeğimi uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine önümdeki değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tığın başını doladım. Geriye gidiyorum. Bakın, hemen şuraya batacağım. Şöyle alttaki zincire batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Şöyle uzatarak yaparsanız model iyice çıkacaktır. Bakın, şöyle uzatarak ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen önümdeki değil, yanındakine battım. Sık iğne. Tığın başını doladım. Hemen bakın, geriye sık iğneye değil, zincire batıyorum. Şu şekilde zincire battım, ilmek aldım, uzattım ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sık iğne yaptım, geriye döndüm, sık iğneye değil, alttaki zincire batıyorum. İlmeğimi uzattım ve ikili trabzan yapıyorum. Şu kalındı ve bu ince gelince çok rahat gelmeye başladı bana. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldiğimde benim bir tane sık iğnem kalıyor ve o sık iğneye batıp bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir çektim ve yine aynı şekilde devam edeceğim. Bakın, hemen dibine değil, yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın, şu çizginin tepesine batmış oldum. Tığın başını doladım. Geriye dönüyorum. Ve hemen gerideki, bakın, hemen şu alttaki gördüğümüz değil, hemen ilk yaptığımız sık iğnelere batıyorum bu sefer. Şuraya değil, hemen şunun dibine batıyorum. Bakın, şu birinciye değil, ikinciye batıyorum dibine. İkili trabzan yapıyorum. Birinci değil, ikinciye battım. Sık iğne. Tığın başını doladım. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Hemen şu bir alttaki sık iğnelere değil, ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın, ilk yaptığım sık iğne hemen şurada. Hemen şöyle, net miyiz? Hemen sık iğnem burada, bakın, buraya batıyorum.
Daha sonra şuraya batacağız. Yani bir önce yaptığımız sık iğnelere batıyoruz. Zaten şuradaki şu çizgilerin hemen yanında. Bakın tığın başını doladım. Hemen çizginin şöyle yanındaki sık iğne tepesine battım. İlmeğimi uzattım. İkili trabzan yaptım. Model zaten gördüğünüz gibi çıkıyor. Birinci değil, ikinciye battım. Sık iğne yaptım. Tığın başını doladım. Bakın açıkta zaten görünüyor. Bakın tam şuraya batıyorum. Tığın başını doladım. Bir alttaki sık iğne tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir altımızdaki sık iğneler bunlar, onun altındaki sık iğne tepesine batıyoruz. Çok da kafanızı karıştırmayayım, zaten görüyorsunuz nerelere battığımı. Birinci sık iğne değil, ikinciye batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tığın başını doladım. Bakın hemen şurada görünüyor zaten. Hemen sık iğne tepesine batıyorum. İlmeğimi uzattım. İkili trabzan. Bir kere daha gösteriyorum. Hemen ikinciye battım. Sık iğne ve bakın hemen şuraya batıyorum. İlk yaptığım trabzanlara ve ikili trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelim zaten ortaya çıktı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramın sonuna geldiğimde bir tane sık iğnem kalıyor. Ona hemen normal şu şekilde tepeden batıyorum ve sık iğne ile bitiriyorum her zaman. Gördüğünüz gibi ikinci sıram da hazır. Bir zincir, az önce dediğim gibi hep aynı şekilde ilerleyecek. Birinci değil, ikinciye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tığın başına doladım. Bakın buraya değil, hemen çizginin dibine, şuraya. Hemen alttaki değil, onun altındaki sık iğne tepesine battım. İlmeğimi uzattım. İkili trabzan. Birinci değil, ikinciye battım. Sık iğnemi yaptım. Bakın birinci sık iğne değil, hemen dibindeki şuraya yani. Şöyle çizginin hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle biraz daha örmek istiyorum. İnanılmaz kolay model. Sadece nereye battığınızı görmeniz gerekiyor. Bakın hemen şu çizginin yanındakine batıyorum. Ve ikili trabzan. Zaten gördüğünüz gibi bakın modelin güzelliği ortaya çıkıyor. Birinci değil, ikinci. Çok da uzatmak istemiyorum. Eminim ki model anlaşıldı. Model bitene kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Evet. Birinci değil, ikinciye battım. Ve bakın hemen önüme geliyor zaten. Bakın şuraya batıyorum. İlmeğimi uzattım ve ikili trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Sonda sık iğnemi batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Modelim bu kadar basit. Bu ince rafyayla da çok güzel oldu. Bu da çok güzelmiş. Bakar mısınız güzelliğine? Evet. Şimdi diğerinin hemen ölçülerini vereyim size. Az önce dediğim gibi 32 zincirle başladım. İpim diğerinden çok kalın. Şöyle ikisini de ben göstermek istiyorum. Kalınlığını, farkını. Kamerada belli olacak mı? Çok sert ve incecik, yumuşacık bir ip. Evet. Şöyle hemen elini, herkesin elinin ayarı aynı olmayacağı için ölçü veriyorum. İlla sizin 32 zincirde değil de belki 34 zincirde bu ölçülere gelecek. 24 santim eni. Boyunu ne kadar ölçmüşüm, örmüşüm bakalım. Tam 39 santim arkadaşlar.
39 santim ördüm ve hemen etrafına çerçeve yapacağım. Şöyle inanılmaz kalın oldu ama çok güzel olacak. Zaten ördüğümüz çanta kesinlikle ince iplerle hoş durmayacaktır. Kalıp gibi durması lazım. Bizim öreceğimiz çanta için zaten kalın ipler kullanmanız lazım. Bakın ben sonuna geldim. Evet. Burada bir zincirimi çektim. Önümdeki ilmeklere batarak kaydırma yapacağım. Şu ilmeği çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan tek tek ilmeklere batarak kaydırma yapacağım. Köşelerde eğer kasma yaparsa şu ilmeği biraz daha gevşek tutun. O şekilde yapın. Daha rahat ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde ben tüm çerçeveyi kaydırma yaparak devam edeceğim. Şöyle hemen gösteriyorum. Şu şekilde. Buralar zaten daha kolay. Her bir sık iğne tepesine bir kaydırma yapacağız. Şöyle kaydırmayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Zaten burada da ilmekler belli. Şurada bir küçük ilmek var. Şöyle batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Bir geniş ilmek var. Bir tek teline batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şöyle. Çok ilmeğimi sıkmıyorum ve bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, burada sıramın sonuna geldim. Şöyle burayı birleştirmiyorum. Son kaydırmamı yaptıktan sonra ilmeğimi uzattım. Şöyle uzunca bir ipimi kesiyorum. Burada bitireceğiz. Şöyle hemen şunun arasından ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle bir yün iğnem var. Hemen iğnemden ipimi geçirdim. Ve şuraya şöyle düzgün bir geçiş sağlamak için hemen şu şekilde düzeltiyorum. Hemen geriye dönüp şunun içinden çıkarıyorum. Evet, şöyle bir kaydırma yapmış görüntüsü verdik buraya. Daha sonra şunun içinden geçeceğim, çok belli etmeden. Evet, şöyle düzgün bir geçişimi sağlamış olduk. Şimdi hemen şöyle ipimi burada saklayacağım. Tabii ki bir düğüm de atacağım. Benim meşhur düğümlerimden. Şöyle hemen şuraya atalım. Daha sonra da iğneyle daha kolay oluyor ip saklamak. Bu aralar alıştım, böyle bitişte hem düzgün bir geçiş sağlamış oluyorum, hem de iğneyle daha kolay bir şekilde iplerimi saklayabiliyorum. Ama bunu tabii ki elinizde yün iğneniz yoksa biraz zor. Onu tığla da yapabilirsiniz. Diğer videolarımda zaten tığla saklama geçişler mevcut. Oraya bakabilirsiniz. Yeterince sakladım. İpimi kestim. Ve buradaki parçamı tamamlamış oldum. Şimdi hemen bir ölçü verecek olursam, şöyle boyuna bakıyorum. 39 santim. En iyisi şöyle tam ölçelim. 24 santim arkadaşlar. 29'a 24. Şimdi şöyle kenarlarını, şunu şöyle katladığımızda şu şekilde hemen şöyle yuvarlak parçalar örüp şu şekilde kenarlarına dikeceğiz. Bakar mısınız? Çok şık olacak. Evet, ben yine heyecan yapıyorum her zamanki gibi. Şimdi bakıp güzel olunca böyle bir heyecanlanıyorum. Biliyorum bu heyecanım size de yansıyor. Eğer yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Evet, şimdi sihirli halkayla başlayacağım. Ezan bitsin hemen geliyorum. Evet, hemen devam edelim. Sihirli halkayla başlayacağım. İpimi halka haline getiriyorum ama şuradaki ipimi biraz uzun bırakıyorum. Daha sonra saklayabilmek adına ipimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve hemen buraya bir tane zincir çekiyorum veya kapatıyorum da diyebilirim. Bu halkanın içine toplamda 8 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde 1 2 3
Bu şekilde 8 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. 8 tane sık iğnemi yaptım. Şunu koparmamak için kontrollü bir şekilde ortayı kapatmaya çalışacağım. Şöyle elimden geldiği kadar kontrolü sağlamaya çalışıyorum ama ortayı da tamamen kapatmak istiyorum. Ama tabii ki korkuyorum kopar mı diye. Evet. Bence yeterli. Tamamen kapattık sayılır. Evet. Şimdi spiral şekilde gitmek istiyorum ben. Yani her sırayı kapatıp devam edip değil de şöyle döne döne devam edeceğiz ama arkalardan ilmek alarak devam edeceğiz. Hemen şöyle arka ilmeğe batıyorum. Önümdekinin ilmek aldım, kapattım. Bu benim başlangıç ilmeğim. Başlangıç noktam burası. Döne döne yapacağımız için şaşırma imkanımız var. O yüzden ben buraya bir tane ayraç takıyorum. Şimdi aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Biz 8 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi 16 tane sık iğne yapacağız. Her bir sık iğne tepesine şu şekilde arkadan batarak her bir sık iğneye 2 tane sık iğne yapacağım. Toplamda sık iğnelerim 16 tane olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikişer ikişer batıp devam edeceğim. Bakın başlangıç noktama geldim. Bu sırayı çift batarak devam ettim. 16 tane sık iğnem var. Şimdi bir tek bir çift, yani bir sık iğneye bir kez batacağım. İkinciye 2 kez batacağım. Hemen önümdekine çift batarak başlıyorum. Bakın başlangıç noktama bir, aynı yere battım, 2. Hemen yanındakine batıyorum, bir tane. Hemen onun yanındakine batıyorum, 2 tane. Yani bir tek bir çift. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle hemen bakıyorum. Başlangıç noktama tekrar yukarı takıyorum. Şöyle tam şurası, evet. Şaşırmayalım. Çünkü iki parçada orantılı olmaz. Bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Başlangıç noktama geldim. Bakın yine arkadan batıyorum. Şöyle arkadan teklerine batarak çiftle başlıyorum. Çok pardon. Bir alttaki çiftle başlamış, tekle başlıyorum. Başlangıç noktasına bir tek bir çiftle başlıyorum ki köşelenmeler olmasın. Bir altta çiftle başlamıştık. Şimdi tekle, yani 2 tane yan yana tek batacağım. Şöyle arkalara batarak arka ilmeklere 2. Şöyle şunu çıkarıp birinciye takayım. Evet. Ve hemen yanına çift. Yani 2 tek bir çift. Bir çiftimi yaptım. Daha sonra 2 tane yan yana birer tane sık iğne. 1, hemen yanındakini 2, üçüncüye çift batıyorum. Yani aynı sık iğne tepesine 2 kez sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Başlangıç noktama geldim. Bakın bir altta tekle başlamıştık. Şimdi çiftle başlıyorum. Hemen başlangıç noktama 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere battım, 2. Şimdi arkadaşlar 3 tek bir çift, bir tek, 2 tek, 3 tek, dördüncüye 2 kez aynı yere şöyle arkadan ilmek batarak 2 kez batıyorum. 3 tek bir çift şeklinde devam edelim. Başlangıç noktama geldim arkadaşlar. Benim için bu kadar yeterli.
Şimdi bir sıra kaydırma yapacağız. Bakın şuradaki ayracımı ayırmadım. Şöyle yine arkadan batarak şöyle kaydırma yapıyorum. Şu ilmeklerimi çok sıkıştırmıyorum ki kasma yaratmasın. Şöyle yine arkadan batıyorum. İlmek alıyorum. Ve bu ilmeği şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet. Evet, kaydırmamı bitirdim. İpimi şöyle uzunca bir keseceğim. Çünkü dikeceğiz bunu. O yüzden şöyle uzunca bir kestim. Şuradan ilmeğimi çıkarıyorum. Evet. Şimdi iğnemi bulmam lazım. Biraz masam karışık. Baya bir karışık. Şu anda siz kameradan göremiyorsunuz ama biraz dağınık çalışıyorum. İğnemi geçirdim. Ve hemen az önce yaptığımız gibi bizim Daisy gene sinirlendi bir şeye. Kesinlikle aşağıda kediler onu kızdırıyor yine. Evet, bakın şöyle şurayı kapatmış oldum. Ayracımı çıkarıyorum. Evet, şimdi ben parçalarımı şöyle 2 tane parçamı ördüm. Diğer bütün parçamı da ördüm. Şöyle 2 tarafına bunu dikeceğiz. Ama öncelikle ben ütülemek istiyorum. İyice ütüleyeceğim. Ondan sonra şöyle göstermek istiyorum. Bunları tutturacağım. Kaymaması için. Şu şekilde. Şöyle rahat görünüyor mu? Şu şekilde tutturarak dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle ben dikerek onun ayarını artık kendim ayarlayacağım. Ben şöyle parçalarımı ütüleyeceğim. Bu şekilde yine şöyle ayraçlarımla tutturacağım. Daha sonra da dikmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Ben şu şekilde tutturdum. Onu dikerken de ayarlarız zaten. Önemli olan şu başlangıç noktasını düzgünce ayarlayıp gerisini zaten diktikçe kendiliğinden düzelecek. İğnem zaten ipime takılıydı. Bakın şöyle tutuyorum. Şunu çıkarayım. Evet. Şu şekilde dengeliyorum. Ve hemen ilk ilmeklerinden bakın. Batıyorum. Ve aynı yöne dikmeye başlıyorum. Başka hiçbir işlemi yok. Karşılıklı gelen ilmeklere şöyle de yakından göstermek istiyorum. Karşıdan gelen ilmekleri batacağım ama başlangıç noktasına 2-3 kez batmak istiyorum. Çünkü burada açılmalar olabilir. O yüzden başlangıç ve bitiş noktalarına 2 veya 3 kere batabilirsiniz. Birkaç kere başıma geldi. Bir kere batınca açılma oluyor. Daha sonradan burayı tekrar bir dikmek gerekiyor. Açık durmaması için. Bakın açıklık yok. Evet. Şimdi hemen şöyle karşılıklı gelen birer tellerine batıyorum. Bakın. Birer ilmeğe, yani şu şekilde dikmiyorum da birer ilmeğe batarak aynı yönde tek tek karşılıklı gelen ilmeklere batıyorum. Ben biraz fazla uzun bırakmışım zannedersem. Bakın ip üst üste çıkarsa şöyle kenara çekmeyi unutmayalım. Tek tek batarak dikişime devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Dikişi aynı yönde yapıyorum. Bakın bu şekilde ve karşılıklı gelen ilmeklere batıyorum. Hemen şu aralığı da kendinize göre daha kapalı, daha açık, tamamen kendinize göre onu ayarlayabilirsiniz dikiş yaparken. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle bunları tek tek çıkaracağım. Denk gelen yerlere şu şekilde devam edeceğim. Şöyle dikerken, konuşurken bir yandan da düşünüyorum acaba bir şey unuttum mu diye.
şu anda unuttuğum bir şey yok. Şöyle kontrol ederek iplerin bol kalmaması, çok sıkışmaması için şöyle elimizde kontrollü bir şekilde dikiyorum. Evet. Normalde ben dikiş dikmeyi hiç sevmezdim. Ama şu çantalara başlayalı şöyle dikişleri de sevmeye mi başladım bilmiyorum. Evet, beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ben dikiş dikmeyi sevmiyorum. Astar bile dikemiyorum. Evde dikiş makinem de yok zaten. Elde de tahmin edebiliyorsunuz ki astar dikmek inanılmaz zor olur. Ama bir dikiş makinesi istiyorum. Bir takipçim demiş ki terzide kaça diktiriyorsunuz? Arkadaşlar benim terzim kayınvalidem. Kayınvalidemin dikiş makinesi var. Ondan rica ediyorum. O da sağ olsun hediye etmek istediğim bir çanta olduğunda, çantalarımın hepsi şu anda benim astarsız, hediye edeceğim zaman hemen diyorum, hemen bir astar dikebilir miyiz? O da bana sağ olsun kırmıyor. Hemen kendi dikiyor. Yani onu da buradan belirtmiş olayım. Gerçekten terziler ne kadar dikiyor bilmiyorum. O yüzden o takipçime de yorum yapamadım. Evet, bakın çok güzel bir şekilde ilerledik. Ben bu şekilde sonuna kadar dikeceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Burayı da aynı şekilde dikeceğim. Zaten ip hemen düğüm atıp gizlemeyi de biliyoruz. Diğerlerini de gördük. Tabii ki şunu da buraya ben takamıyorum. Hemen eşimden yardım isteyeceğim. Hiç beceriksizim arkadaşlar bu işlerde ben. Şöyle şunu herhalde takıyoruz. Daha sonra da sıkıştırıyoruz. Ben de egzama olduğu için çok sıkıştıramıyorum. O yüzden normalde sizler yapabilirsiniz. Egzama olduğu için çok sıkıştıramıyorum. Acıyor, o yüzden eşimden yardım istiyorum. Şunu şöyle geçirip sıkıştırıyoruz sadece. Şunu da bakın şöyle, zaten şurada şunu şöyle yaptığımızda, pardon, şöyle bakın şöyle geçirdiğimde hemen içeriden kıvırıyorum. Hazır. Çok basit yani. Evet, ben hemen dikişlerimi yapıyorum. Şu aparatımı da takıp hemen dönüyorum. Evet, ben şöyle iki tarafı da diktim. Ama biraz şöyle yumuşak geldi. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Şuraları, yani şu yuvarlak parçaları çift kat iple çalışalım. Bana biraz yumuşak geldi. Çok hoşlanmadım. Bakın bunu burada bitirdim dikişi. Daha sonra tek başına ben burayı tekrar dikmeye başladım. Yani tüm çerçeveyi, bakın şu dikiş hoşuma da gitti. Şurada devam ettirmek istedim. O yüzden yine şöyle tek tellerine batarak tüm etrafını bu şekilde dikeceğim. Biraz da fazla bıraktım. İpimi de koparıp yapmak istemiyorum çünkü. Bu şekilde etrafını tekrar dikeceğim arkadaşlar. Şöyle şunu önden almışım da şöyle arkadan bakın. Şuradan beraber yapa öğreniyoruz. Bizim teyzemiz hala çığırınıyor. Evet, bu şekilde tüm çerçeveyi, şurayı ben önden almışım, burayı kayla almayın. Şöyle bakın, şu arkadan ala dikeceğim. Şu şekilde komple dikeceğim ve bırakacağım. Daha sonra da dediğim gibi aparatlarımı takacağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle aparatımı taktım. Dikişimi bitirdim ve gerçekten ortaya güzel bir şey çıktı. Şöyle elimde hazır bir askı vardı, metal bir askı. Zincir çekip aralarından geçirdim. Daha sonra da hemen şu bölüme taktım. Sizler isterseniz kendiniz örgü askı yapıp şöyle kenarlara takabilirsiniz ya da üstüne takabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Gold aparatı buldum. Fakat şunu eklemedim. Bilmiyorum neden eklemedim ama belki daha sonra şöyle üstüne ekleyebilirim. Çok da şık olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle açıp içinde göstermek istiyorum şu güzelliği. Hemen içine bir astar takıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik.
Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.